Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir evimizin çekimi için buraya geldik. Evimiz 2 dönümlük bir arsanın içerisinde 50 metrekare bir evimiz. Daha büyük ev istemiyorum. 50 metrekare net metrekare bana yeter diyenler için uygun bir seçenek olacaktır. Evimize doğru yaklaşalım. Dışarıdan görünüşünü bir çekelim etrafını. Bakın yine yeni trendimiz yerden yüksek model. Bu arkadaşlar bu aralar çok tercih ediliyor. Yerden yüksek yapılıyor. Yaklaşık 2 metre kadar ve alt tarafı depo olarak kullanılıyor. Evimizi gösterelim şu şekilde. Bakın. Alt tarafta depo olacak şekilde tasarımı yapılıyor. Bakın. Evin ön taraftan girişi basamaklarda yine bu şekilde fayanslarla, seramiklerle kaplanmış durumda. Yükseklik aynı zamanda verandanıza da hoş bir hava katıyor. Verandanız da yüksekte kalmış oluyor. Şöyle göstereyim evi net bir şekilde. İşçilik detaylarını lütfen kontrol edin. Yorumlarda belirttiğiniz üzere bu videoda rakam belirteceğiz arkadaşlar. Dediğiniz gibi. Bunun karşılığında eğer doğru bir karar aldıysak lütfen like olarak bunun tepkisini gösterin. Piyasada biliyorsunuz bu evleri minimum 1000 TL'ye yaptığını söyleyenler var. Yaptırırsınız yaptırmazsınız o karar size kalmış. 1000 TL'ye ama bir evin yapılması çok mümkün değil. 3000 TL'ye kadar da yapanlar var. Biz kaliteden ödün vermediğimiz için ilerleyen bölümünde videonun fiyatımızı belirteceğiz. Metrekare ortalama fiyatını. Bunun içerisinde tabii ki şunu değerlendirin. Anahtar teslim. Yani yok su basmanı, yok temel, beton, çatısı, şusu, busu. Anahtarınızı alıp çıktığınız rakam bu. Başka yerden fiyat alırken de bu durumu mutlaka gözetin. Evet. Evin dış tarafını şu şekilde çatı işçiliklerini göstereyim. Pimapenlerin markasına kadar karolajlı mı değil mi? İşte çatı birleşim noktalarındaki işçilik detayları. Bunları göstereyim size. Bakın buradan da depoya giriş yapılıyor. Evet arkadaşlar. Deponuza da buradan giriyorsunuz normalde. Şu an anahtarı yok bende. Normal bir kömürlük depo nasılsa bu da aynı şekilde. Evimize doğru çıkalım. Evet. Şu şekilde L tipi bir veranda tercih edilmiş. Çünkü bu evin şimdi göstereyim. İki tarafı da manzara görüyor. Şöyle arz edeyim. Bakın verandanıza çıktığınız zaman harika bir manzara var. Gerçekten çok beğendim ben bu evin konumunu. Bakın verandanızdan bu şekilde bütün ilçeyi mi diyeyim yan ilçeye kadar görebiliyorsunuz. Bunun için de bahçenizi de görebilmek için burada L tipi bir veranda tercih edilmiş. Bakın burada da devam ediyor verandanız. Bahçenizi tamamen görebilin diye bu şekilde tercih yapılmış. Yukarıda dekoratif malzemeler, led lambanız. Hemen burada mutfağınızın penceresi. Sürgülü sineklik. Bakın su giderleri. Altta yine lavabonuz. Sürgülü pimapenler. Karton piyerleriniz. Şöyle verandayı göstereyim. Siyah ferforje kullanılmış. Gayet şık duruyor. Buradan verandanızdan yüksekten bahçeye bakmak daha hoş oluyor arkadaşlar. 2 metre kadar yukarıdan. Şöyle bakın. Verandanın büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. L şeklinde doğrudan salonunuzun önünden ve mutfağınızın ön tarafını şu şekilde göstermiş olayım. Bu ev dediğim gibi biraz daha küçük model. 50 net metrekare. Fiyatını ona göre hesaplarsınız. Bakın duvarlarda yine süs malzemeleri. Renk olarak beyaz ve üzerinde bir kahvenin bir tonu, gri ile kahverengi karışım gibi daha çok griye benziyor. Füme gibi bir renk tercih edilmiş. Karton piyerler devam ediyor. Burada da bir led lamba daha. Dışarıda tabii ki priziniz. Çelik kapının girişine kadar bu fayanslar aynen bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde köşeden verandanızı alayım. Manzarayı bu şekilde temaşa edebiliyorsunuz. Çok hoş bir dizayn yapılmış bence. Ön tarafta da bu şekilde çatının
devamı. Verandayı da kapatacak şekilde dizayn edilmiş. Şimdi isterseniz yavaş yavaş evin içerisine doğru girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda evimizin içerisine giriyoruz. Girişte füme renkli antresiti kenarlı olan çelik kapı kullanılmış ve tercih edilmiş. Giriş tarafında bu şekilde görüyorsunuz, şık bir çelik kapı. Direkt evin burasından geçince karşınızda salon bölümü çıkıyor arkadaşlar. Sol tarafınızda mutfak dolabı beyaz renkte seçilmiş. Şu şekilde size evin büyüklüğünü göstereyim, salonu. Bu şekilde evin dizaynı yapılmış. Mutfak tarafını göstereyim. Beyaz renkte bir mutfak dolabı tercihi yapılmış. Alt tarafında yine beyaz renkli 3 boyutlu fayanslar mevcut. Bakın şu şekilde. Bunlar tabii ki temizlik esnasında kolaylık sağlayan şeyler size. Antresit renkli kulplar tercih edilmiş. Tezgahın üzeri benekli granit. Burada yine priziniz ve aydınlatma pencereniz mevcut. Bunlar çok pratik oluyor arkadaşlar. Mutfağınızda bu şekilde bir pencerenin bulunması gayet pratik bir görüntü oluşturuyor. Aydınlık sağlıyor size. Bu tarafta yine geniş buzdolabı boşluğu. Bakın şu şekilde. Burası oturulmuş bir ev şu anda. Yerleşilmiş bir ev. Mutfak dolabı. Bakın üst tarafta yine led lambalar. Bu sefer yakmadım net görünsün diye. Ve karton piyerler. Duvarlarda beyaza çok yakın bir renk tercih edilmiş. Krem gibi, fil dişi gibi beyaza çok yakın. Camlar sürgülü olarak tercih ediliyor. Evet arkadaşlar. Salonu şu şekilde göstereyim. Bakın girişten itibaren sol tarafta mutfak dolabınız kalacak şekilde. Dışarıda da veranda görünecek şekilde arkadaşlar. Müthiş ferah bir salon mevcut. Yerlerde yine en çok satılan laminat parke gri renkli, beyaza yakın, hani burada belki biraz daha koyu gibi çıkıyor ama daha beyaza yakın bir laminat parke tercih ediliyor. Şu şekilde salona geçelim. Salonu geçelim arkadaşlar. Koridor var. Koridor içerisinde yine simetrik 2 tane odamız mevcut. Evet. Beyaz renkli klasik Amerikan kapı tercih edilmiş. Soldaki odamızda bakın büyüklüğünü görebilirsiniz. Yukarıda yine karton piyerler. Odanın genişliği gayet yeterli. Yerler aynı renk kaplamayla mevcut. Bakın oda geçişlerinde boşluk bırakılmadan devam edilmiş. Bu şekilde odaların büyüklüğünü görebilirsiniz. Burada yine pencereniz mevcut. Evet. Odadan sonra banyoyu size göstereyim arkadaşlar. Bakalım banyomuza. Kapı klasik beyaz Amerikan kapı. Bunun haricinde bakın yukarıda yine plastik detaylar, led lamba. Karşıda haki demirli ve siyah renkli cam olan duşakabinimiz mevcut. Duvarlarda aynı şekilde yeteri sayıda priz ve çıkıntılar mevcut. Fayansların rengini de göstermiş olayım. Klasik bir lavabo ve aynamızı da görebilirsiniz. Bu şekilde tuvalet banyo tarafı. Şimdi diğer odayı gösterelim. Bakalım. Bu odada da yine bir büyük boy yatağımız bulunuyor. En büyük boy yataktan. Bakın. Çok rahatlıkla sığmış. Komodi sığmış. Yeterince priz var. Diğer dolabınız falan da rahatlıkla sığacak büyüklükte bir oda arkadaşlar. Ortalama bir kullanım için gayet yeterli bir büyüklükten bahsediyoruz.
Burada da duvar renkleri aynı tercih edilmiş. Her odada yeteri kadar priz, düğme ve led lamba bulunuyor. Bunları arttırmanız ya da azaltmanız mümkün. Odalarda değişiklik yapmanız mümkün. Tasarladığınız zaman bunların tamamı yapılabilir arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekliyorum bu arada lütfen. Bu şekilde ev gösterelim. Odadan çıktığınız zaman da tekrar salona açılıyor bu koridordan. Salon gayet ferah arkadaşlar. Yani hem mutfak dolabının önündeki cam olsun hem de salonun kendi camları olsun. Gayet ferah bir salon oluşturuluyor. Bakın bu şekilde. Evet. Fiyat alırken tüm detayları sorun arkadaşlar. Bu tarz bir evin piyasada en ucuz yapılma ihtimali, yani kaliteden ödün vererek yaptırma ihtimaliniz 1000 lirayla en pahalısı 3000 lira arasında değişiyor. Fiyat biliyorsunuz, yorumlarda çok sordunuz. Artık metrekare fiyatını da açıklayacağız. Piyasada dediğim gibi 1000 lirayla 3000 lira arasında yapılıyor. Biz kaliteden ödün vermiyoruz kesinlikle ve bunun içinde yaklaşık 2000 TL'yi buluyor metrekare. Tabi bunun içerisinde her şey dahil. Bakın bu önemli detay. Temeli, çatısı, bütün detayları dahil bir şekilde bu rakam geçerlidir arkadaşlar. Kimileri 1000 lira diyor, 1200 diyor filan. Bunun içerisinde sadece ev var. Yalıtım, çatı gibi hiçbir detay bulunmuyor. Lütfen fiyat araştırırken bunları dikkate alın. Bol like bekliyorum arkadaşlar. Eğer fiyat açıklamamız doğru bir davranışsa. Bu fiyat dediğim gibi bu tarihe özel. Hani aradan 3 ay geçer, mahcup olmayalım. Şimdi o kadar fiyat demiştin, şimdi niye bu fiyat denmesin lütfen. Sizin talebiniz üzerine fiyatı açıklıyorum. Diğer videoya kadar arkadaşlar, bu arada kanaldaki diğer videolara ve modellere göz atmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalmanızı diliyorum.